Semih, iPhone'ları dizmişiz. Evet, biri 6 Plus, biri S Plus. 6S Plus. Evet, bunun daha düzgün duruyor. Vidaları falan var, home tuşu var. Bunun şu şekilde arkadaşlar, şişmiş, bataryası şiş sanırım. Vidaları yok. Biz bunu ikisini Home aynı tuşu yok. Bitpazarı mı, internet mi, toplu GSM alım serisi, hangisini söylerseniz söyleyin işte. Videonun içinde anlatıyoruz, detaylarından bahsediyoruz. Buna bir açıp bakalım. Bu daha mı düzgün duruyor? Yani baksana, batarya şiş bir garip yani. Demir. Ya biz bu cihazları aldığımız fiyatlar da komik gördüğünüz gibi. Yani hurda neticede, ama şöyle hani hurdaları tamir edip bu kanalı koyuyoruz bilmeyen arkadaşlarımız varsa. Hatta abartıp platin üyelik diye bir bölümümüz var. Bazı hurdalarımızı da o arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Platin üye olan her arkadaşımıza hediye veriyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Tamir Et kanalına hoş geldiniz. Ben Semih. Bir bakalım görüntü gelecek mi, gelmeyecek alalım mi? Bunu kenara. ayıralım kenara. Şimdi burada bir vidası var bunun, bir tane. Diğerinde Home tuşu bile yok. O kadar kötü durumda ki. bir söküp bakalım. En azından diğerinin ekranı sağlam. Öyle görünüyor. Home tuşu falan üstünde. Aha. O ne lan? Oğlum niye aldın sen bu cihazı? Oğlum ucuz da aldık. Oğlum da anakart yok. Anakart nerede hakikaten lan? Buraları bir yere mi koymuşlar? Oğlum Yok. adam ağırlık olsun diye içine batarya koymuş lan. Ya hatırlıyor musun? Geçen videoda bahsettiğimiz olay. Bir de yapıştırmışlar. Bir taksana, bir ağırlığı fark edecek mi? Ben almadım az önce. Takayım. Aynı. Belki 10-20 gram farklı. Al işte sana. Allah'tan ikisini farklı kişilerden aldık. Yani o cihazla bu cihaz aynı kişi değil. Bunu Let Go'dan almıştık. Onun için açtırtmam içine dedi. Evet, çok panikti zaten. Diğer cihaz farklı bir zamanda alınmış. Sahibinden aldık onu. Onu da söyleyivereyim çünkü Bitpazarı'nın internetinde ne büyüsü kaldı ne bir şey kaldı şu an. Ne yapacağız? Anakart falan varsa elimize bakalım, takalım. En azından kasası düzgün gibi. Bunu anakart takacaksın, kamera takacaksın, her şeyi takacaksın. Bir tane anakart vardı 2-3 gün önce, sıvı temas tamirine uğraşıp duruyordu. 50 liraya aldığımız telefondan da 6S Plus'tan da bu beklenir değil mi? Yani bence de. Anakartı bulmuşsun. Bu çok oluyor bunu biz alalı. Sıvı temaslı bilerek aldık bunu. Bunu 1000 lira para verdik. Çünkü çalışıyordu aldığımızda. 1000 lira derken sadece anakart değil, ekranın kasası falan Telefon var. hepsi kompleydi. Ama ne hikmetse bu kameradan bir yerde problem veriyor. Öyle hatırlıyorum. Uğraştık. İşte En azından arkadaşlar çözdük. videoya girdi çıktı, şimdi boş olmasın. Telefonu toplayalım bari. Ne olur? Konu değişir. Sıfırdan anakartlı iPhone 6 Plus, 6S Plus yapma gibi bir şey olabilir. Tamam, öyle bir deneyelim o zaman. Şimdi aslında bunun başka birkaç tane ekipman daha var. Onları takılması gerekiyor. 6S Plus'lar da bu gıcık işte. Çok stres oldum şu an. Telefon kaçtı diye mi? 50 lira önemli değil. Yok ya, şu 6S Plus'ları toplaması gıcık. Bizim çıkma bataryamız nerede? Biz onu diğer öteki telefona taktık. Yine bir batarya ver. Yüksek amperli Fuji Power batarya getirdim. Linkini bırakıyorum. Güzel bir batarya. Ekranı da sök istersen. Ekran da kırık. Niye ekranla uğraşıp duruyorsun öyle? Bir deneyeceğim bakalım, belki ekranı sağlam mı? Ekran sağlam. Orijinal ekran mı, yan sanayi mi? Yan sanayi. Ama önceki anakartta da sıvı teması olan, daha önce aldığımız 1000 liraya. Kamera problemi vardı. Öyle not etmişim üstüne. Çok problem değil de. Açıldı. O zaman ben şeyi takalım buna. Bir tane hani bizim toplu cihazımız var ya. 3810. 3800 amper, yüksek bir amper batarya. Bu batarya orijinalinden bile daha uzun ömürlü. Şimdi gidiyor. bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Yani video yarım yamalak olsun istemediğim için toplayacağım ben bunu. Bende bunun ekipmanları mevcut. Mesela şunu şuraya takalım. Bu yanlış hatırlamıyorsam Wi-Fi adaptörü. Bunun biraz şöyle her yeri kablo ne yazık ki. Bu da buraya takılacak. Takarız onu. Şimdi şunu bir takalım. Ben şu an işime odaklıyım. He, iyi. Şunu bir toplayayım. Bunu çünkü ben daha önceden toplarken kablolarını koparmışlığım var. Kafam giriyor mu? Yani kafan girerse girsin, tamir yapıyorsun ya, boşver. Kafan girmeden nasıl bakacaksın oraya? Tamir esnasında rahat olmak lazım arkadaşlar. Kafanız da girer, gözünüz de girer, her şeyiniz girer bir yere. Dikkat edeceksiniz. Çatal önemli. Yani siz ev usta çağırmadınız mı, tesisatçı? Yani değil mi? Şimdi şurada bir tane vida takmam gerekiyor arkadaşlar. Bunu niye böyle yapıyorum? Belki bu cihaz çalışmayacak hiçbir zaman ama yapayım ki dağınık kalmasın. Siz de nasıl olduğunu görün. Dağınık kalırsa unuturuz. Ben mesela bu anakartı olduğunu şimdi aklıma geldi. Ben birçok şeyi unutuyorum. Bu parçaların hepsi bizim o öteki sıvı temas olanın içinden. Ya şöyleydi o, daha doğrusu. Sıvı temas değildi de onu niye anakartını ayırmışız, kasasını ne yapmışız bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kutunun içinde sadece anakartta ekipmanları duruyor. Ya bir gün zaten fırsat olursa elden geçirmek lazım yine depoyu. Her şey yine çok karışık. Bir sürü cihaz var, marka var, model var. Bir elden geçireceğiz vaktimiz olduğu zaman. Vaktimiz ne zaman olacak? Hiçbir zaman. Kamerasını da takalım. Şuraya birkaç vida takmam gerekiyor. O vidaları bulamadım. Şunun üstünün bir plakası var da bulamadım.
kameranın şu demiri var. Bazen şey oluyor bir de. Mesela oraya biz bu kamerayı ayırıyoruz veya hurdayı ayırıyoruz. Atıyorum şu plaka lazım oluyor. Onu oradan alıyoruz. Başka telefona takıyoruz. Orası eksik kalıyor. Ya bunların hepsi kendi cihazımız bizim. Zaten o kadar çok cihaz var ki elimizde, başkasının cihazına ihtiyacımız yok arkadaşlar. Zaten başkasının kimin cihazı var? Zaten dışarı tamir yapmadığımız için. Kime ne yapıyoruz? Sadece gümüş abonelerimize isteyen olursa gümüş abone olduktan sonra ya da altın, gümüş, elmas, platin tamirinizi alıyoruz. Şuraya da bir vida takmam lazım. Bir ara tamiret.net'te form açtık. Potansiyeli görelim diye. Allah'a şükür çok istek oldu. Fakat vaktimiz ona ayıramayacağımızı düşündüğümüz için kaldırdık o formu. Çünkü yüzlerce tamir isteği geldi. Mesela şöyle bir durum var. Best'i de bu bakıma seviyorum. Evet, Best Bak bunu direkt buraya oturuyor. şeyin içinden çıkmıyor bu uç. Şöyle değişik. Çok farklı ve çok güzel bir uç. Bu Wolfstein içinde yok. Hemen reklamlar. Halihazırda tamiret.net'te olan Best marka tornavida takımımız vardı. Biz onu modifiye ettik. Tornavida takımı bu. Normalde içinde 4 tane tornavida, iPhone'un tüm modelleri artı Android modellerinin hepsini açıyor. Bir pena, 2 tane de uzun pena, kaşık ne derseniz çıkıyordu. Biz ne ekledik? Bir tane mıknatıslandırma ekledik. Bu ihtiyaç oluyor. Zamanla çünkü bunların mıknatısları gidiyor. Bir tane de Flipfix kart ekledik. Bu kart parayla bile bulunamıyor. Biz bunu yaptırmaya gittik. Bir tane kartvizitçiye, adam bizden kaç para? 1000 lira para istedi 1000 lira bir tanesi istedi. için. Sonra biz farklı bir yöntemle yaptırdık. Bulduk neyse. Bunun fiyatı aynı, değişmedi. Tamiret.net'te. Linkini bırakırım aşağı. Bununla telefon tamirciliğine başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle hazır elimde, belki daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Bir tane 6s Plus, bu benim kendi ekranım. Böyle test ekranım. Üstünde her şey mevcut. Bir home tuşu yok. Home tuşu zaten şöyle bir durum var. Bu anakartın home tuşu sağlam zaten. Aynı zamanda zaten. Touch ID de çalışıyor bildiğim kadarıyla, hatırladığım Aslında kadarıyla. işte günün sonunda 2 iPhone 6s Plus'tan bir iPhone 6s Plus çıkıyor burada. Diğerinin anakartı, home tuşu, ekranı. Ekranı Evet. başka telefonun gerçi. Şunu şuraya takalım. Şöyle onu da görelim. Niye başta takmadık ki ya? Home tuşu demiri deniyor buna. Önemli bir parça. Bu tornavidaya alışınca başka kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Wolfstick çok güzel. Hepsi burada da 490 liraya satılıyor. Banggood'da sürekli indirimde 280, bir ara 180 liraydı yani, o kadar ucuzdu. Vay be. Şimdi 250, 280, bazen 300 o civarlarda geziyor. Aşağı indirim linkini de bırakıyorum. Telif olmayacağını bilsem, bu açtık ya, açınca bir şarkı var. Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Tam onluk değil mi? He. Ya bir de yalancı. Hani tam 50 liraya alırım ben zaten, bunun kasasını da alırım, ayrı konu Yo, da. biz 300'e de alırız. Yani yalan söylemene gerek yoktu. Zaten 50 lira. Bana sadece bataryası şiş dedi, bir şey dedi falan, şifre. Şifreyi bilmiyorum. Anakartın şifresini dur bakayım, şurada yazıyordu. Neyse, şifre abi kaydetmişiktir bir yerlere. Bunun şifresini yukarı bakmam gerekiyor. Ya da defterde bir yerde yazıyordur. Hangi tarihte aldığımızı bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Fuji Power bataryamızı taktık. Diğer ekipmanları takamıyorum çünkü bunun demiri, buraları hiçbiri yok ne yazık ki. Hatta sim demiri bile yok. Yani o da yok. Ama bizde var herhalde sim demiri. 6s Plus'ta bu. Videonun konusuna gelelim. Çıkaracağınız ders şu olabilir bence. Ucuz etin yahnesi de ucuz oluyor ama işimize yarayan kasası oldu. Ekran kırık, üstü kırık olmasa kullanılabilirdi. Bir kasası işimize yaradı. Bir iPhone 6s Plus sıfır kasa 250 lira civarı. İkinci el kasası hiç yoksa 100-150 liradır. O yüzden zararda değiliz bence. Neyse, sim demirini de bulacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yani burada zarar Ben yok. şöyle oturtayım, görün siz de arkadaşlar. Çünkü 50 liraya bu kasayı alamazdık zaten. Genelde tarih böyle, bazı arkadaşlar şey düşünüyor. Tarih niye böyle çıkıyor? Tarih ben de bilmiyorum, böyle çıkıyor. Bazen Kiminde 1 Ocak 1 Aralık çıkıyor. çıkıyor, kiminde 1 Ocak Yani çıkıyor. neye göre 3 çıkıyor Aralık bilmiyorum. çıkan var. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Linkleri bırakıyorum dediğim gibi. Bunları şuradan, sinirim bozuluyor. Ha, bunlar da çalışıyorsa işimize yarar lan. Bu 250 batarya. Hiç yoksa o da GM5 20 lira. Plus. O da o 40 lira. Tamir bitti arkadaşlar. Bu kadar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Pek tamir olmadı gerçi. Gerçi tamir de olmadı. Ne yapacağız? Cihaz. Oğlum bilgilendirme verdik. En iyisini tecrübeye aktardık. Yani bundan ötesi var mı? Bay bay. Hoşçakalın. Are you listening? Damn.